Bir konuğumuz var. Gerçek Hayat Dergisi Orta Doğu temsilcisi Sayın Adem Özköse bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş bulduk, Adem Bey. sağ olun. Hoş geldiniz ama Suriye'den pek hoş haberler getirmediniz zannediyorum. Şu anda biz tabii elimize ulaşan ajanslardan aldığımız bilgilerle bunları aktarmaya çalışıyoruz ama siz birebir tanıklık etmiş kişilerden birisiniz. Daha da yeni geldiniz zannediyorum Suriye'den. Neler oluyor şu anda Suriye'de? Yani Suriye'de şu an resmen katliam yapılıyor. Yani ben işte Gazze'de gazetecilik yaptım, Afganistan'da yaptım, Irak'ta yaptım. İnanın yani Suriye'de son 2 aydır, 2,5 aydır gördüklerimi, bu şiddeti belki diğer yerlerde görmemişimdir. Gözümüzün önünde kafalarına böyle beyzbol sopalarıyla sadece bu çocuk hürriyet istiyor, özgürlük istiyor. Yani işte kimileri şey diyor, bunlar işte çeteler, işte dış şey. Hiç alakası yok. Ben 4 senedir orada yaşıyorum. Suriye'yi iyi biliyorum. Bunlar özgürlük isteyen insanlar. Tek şeyleri özgürlük istemek. Daha 3 gün önce bir arkadaşım aradı. Yani şu vahşetin ulaştığı seviyeye bakın. 3 gün önce bir arkadaşım aradı. 12 yaşındaki amcasının oğlunu gözaltına almışlar gösteride. Ve hüngür hüngür ağlayarak anlattı. Çocuğa tecavüz etmişler. Yani bunları bizzat Esad'ın adamları yapıyorlar. Yani istihbarat. Suriye Devleti'nin tabii, askerleri. Suriye Devleti'nin askerleri yapıyorlar. Çocukların gözaltına aldıkları çocukların görüntüleri var. YouTube'da, internette görüntüler var. Tırnaklarını çekiyorlar. Tamamen şu an yani Türkiye'ye kesinlikle tam orada neler olup bittiği gerçek anlamda yansıtılmıyor. Şu an yani Türkiye değil, dünyaya da tabii aynı şekilde. Zaten gazetelerin girmesi yasak. Bir de şu var yani ben burada yani vicdanlı bir insanım. Oradaki olaylara şahit oldum. Yani Sayın Hüsnü Mahalli gerçekten bence yani işte burada program yapıyor. Hüsnü Mahalli'nin titrine altına kesinlikle gazeteci yazar falan değil, bazı sözcüsü olarak yazın. Kamuoyunu son derece yanlış bilgilendiriyor. Yani ben orada gördüklerimi, psikolojim bozuldu yani. Orada şahit olduklarım o kadar böyle hep insanız, çocuk kanları akıyor. 40 tane çocuk öldürdüler. Siz Şam'da yaşıyorsunuz Şam'da ama bu olaylar süresince tabii ki. Suriye'nin pek çok yerine gittiniz herhalde, değil mi? Gördüm insanları ve oradaki yani özgürlük isteyen bu çocuk yıllardır, 40 senedir orada bir diktatörlük var. Yani 4 senedir ben orada yaşıyorum. Kimse en ufak konuşamaz bir siyasetle ilgili, herhangi bir şeyle ilgili. Bakın bir şey anlatacağım. Bu bile yeter. Yani orada neler yaşanıyor. Bu hikaye on binlerce insanın hikayesi. Birisini ziyarete gittim. Adam 13 sene cezaevinde kalmış. Suriye'de siyasi davadan dolayı içeri alındığınızda bir daha sizden haber alınamıyor. Soramıyor yani, yakınınız soramıyor. Öldü mü, yaşıyor mu bilmiyorsunuz yani. Böyle binlerce insan var. Adam 13 sene cezaevinde yatmış ve 10 sene ailesi haber alamamış. Eşinin babası demiş ki bu adam muhtemelen ölmüştür. Sen evlen demiş yani artık. 3 tane çocuğu varmış cezaevine girdiğinde. Haber alamıyorsunuz. Ya böyle garip bir ülke yani, düşünün yani. Ve evlenmiş kadın. Ve adam 3 sene sonra çıkmış gelmiş. Bana dedi ki ya dedi o 13 sene boyunca dedi cezaevinde dedi hep dedi bir gün eşime kavuşacağım, çocuğuma. O kadar zulümler gördük, o kadar işkenceler gördük. Çocuğuma kavuşacağım, çocuklarıma, eşime kavuşacağım umuduyla dedi ayakta kaldım dedi. Ölmediysem dedi o umut beni dedi. Geldim dedi işte eşim evlenmiş dedi. Yani böyle yaşadığını bilse eşi de evlenmezdi yani. Tabii ki yani. Ve dedi ki bana yani ben 1113 sene kalsaydım mı cezaevinde şu acıyı çekmese. Böyle binlerce siyasi mahkum var. Mesela yine birisiyle konuştum. Adam 20 yaşında girmiş, 40 yaşında çıkmış. 20 sene boyunca ailesine haber verilmiyor. Yani bu toplum bu şekilde, bu şartlarda yönetildi yani. Yani gerçekten ve ben yani hepimizin çoluk çocuğu var. Yani vicdanlarımız var. Eğer çocuk kanları, çocuklar söz konusuysa her şeyi bir köşeye atmamız lazım. Yani buradan bir kez daha gerçekten Türkiye kamuoyunu uyarıyorum. Yanlış bilgiler veriyorlar. Özellikle Hüsnü Mahalli resmen bazı sözcüsü gibi davranıyor. Yani bütün oradaki yaşanan gerçekleri çarpıtıyor. Yani daha yeni yani Hamza diye bir çocuk aldılar. Yani affedersiniz 13 yaşındaki çocuğu ailesine gösteriye katıldı diye görüntüleri var. Böyle bir vahşet olabilir mi? İsrail bile bunu yapmıyor. 13 yaşındaki çocuğun cinsel organını kesip ailesine teslim ettiler. Bunu herkes biliyor Suriye'de yani. Siz hiç İsrail cezaevlerinde bir Filistinli kadına tecavüz edildiğini gördün mü? Zulüm dendiği zaman bizim aklımıza İsrail gelir. İsrail'den nefret ediyoruz. Ama Suriye cezaevlerinde kadınlara tecavüz ediyorlar. Gelmeden kısa bir süre önce Suriye'den bir istihbaratta görevli birisiyle görüştüm. Adam bir arkadaşım getirdi. Adam hüngür hüngür ağlıyor. Daha sonra da Suriye'yi terk etti, gitti yani. Kaçtı Suriye'den. Artık ben yapamayacağım diye. Dedim ki ne oldu? Niye ağlıyorsun dedim.
bir hafta içerisinde dedi 100 tane istihbaratçı dedi gözümün önünde dedi bir tane kıza 18 yaşında kıza tecavüz ettiler dedi. Bir hafta artık dedi dedim ki artık bu kadar olmaz, tamam mı? Ve dedi bıraktım geldim dedi. Ya böyle bir vahşet var. İnanın şu an Suriye'de yaşananlar Filistin'de 1/1000 yaşanmıyordur ya. Böyle bir vahşet var yani. Ve biz bunlara şahit olduk. Benim hiçbir şeyim yok. Ben ne 4 sene orada yaşamışım. Yani bu olayları işte Esad'ı kötülemek şu bu falan bana bir şey falan yok yani. Hatta şimdi giremeyeceğim ben biliyorum yani. Bir daha benim evim orada, eşyalarım orada, her şeyim orada. Bir daha Suriye'ye giremeyeceğim. Yani şu programdan sonra. Ama yani Avaz'ın öyle şeyler gördüm ki orada, öyle şeyler gördüm ki orada. Yani tamam mı? İnsanın kalbi dayanmaz. Yani insanlar öyle zulmediyorlar ki mazlum insanlar ya. Yani bu insanlar insan gibi yaşamak istiyorlar. Başka hiçbir şeyleri falan yok yani. Demokrasi olsun ülkemizde. İşte özgürlükler olsun. Yani bir yakınımız içeri alındığı zaman haberimiz olsun. Ya 20 sene bir düşünün ya bir yakınınız sizin 20 sene içeri alınıyor ve siz bundan haber alamıyorsunuz. Bu toplumda bir travma meydana geldi. Ve korku duvarları yıkıldı. İnsanların artık kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ve kesinlikle ben tanıyorum. Benim komşum yani bugün Suriye'deki rejime karşı, Esad rejimine karşı mücadele edenler, sokaktaki bizim bakkalımız, tüpçümüz yani bu insanlar hiçbir çete şu bu falan şeyi falan yok. Tamamen orada bir özgürlük isyanı var. Ve mesela bu olaylar başladı. Ben konuştuğumda herkes işte Türkiye'ye müthiş bir sevgileri var. İşte Türkiye bizi kurtaracak gözüyle bakıyorlar. Onun için ben bir kez daha söylüyorum. Bakın bu hiç yapmadığım bir şey. Tamam mı? Ama artık yani vicdanım kaldırmıyor yani. Bu işte programları seyrettikçe televizyondaki o işte İbrahim Karagül'le Hüsnü Mahalli'nin yaptığı yani bir vicdan olur yani. Niye anlatmıyor orada çocukların nasıl katledildiklerini? Tamamen Suriye'deki devletin, Baas yönetiminin ne anlattıysa birkaç gün önce ben birkaç gün sonra bunu Hüsnü Mahalli'den dinliyorum şimdi yani. Suriye'de en çok halkın istediği şeylerden bir tanesi olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması ve sizin de bahsettiğiniz işte siyasi tutukluların şimdi biz bunlarla ilgili de tabii ki haberler veriyoruz. Hatta PKK'ların da çıkartılacağı gibi geçtiğimiz hafta bir haber vardı. Esad yönetiminin bu tür vaatleri oldu. Evet. Bu konuda herhangi bir gelişme var mı yani şu sırada? Şimdi hiçbir gelişme yok. Olağanüstü hal kaldırıldı sözde Suriye'de. Kaç kişi öldürüldü ondan sonra? 1200-1250 kişi öldürüldü. Tamam, yani şu an ve bunu görecek yani. Ben ilk olaylar başladığı zaman yazmıştım. Burada 2,5 ay önce burada insanları öldürüyorlar. Yani yakında gerçekler ortaya çıkacak diye yazmıştım. Şu an gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Esad yönetimi ne kesinlikle halkın hiçbir güveni falan kalmadı. Tamamen ve insanlar bakın sınıra çocuklarını, kadınlarını getiriyorlar. Çocuklarını, kadınlarını getiren erkekler geri dönüyorlar mücadele etmeye. Çünkü bir halkın onurunu, şerefini beş paralık getiriyor. Yine orada gözaltına alınan bir insanla konuştum. Bunlar şahitlikler. Bunlar yani buradan baktığınız zaman işte bu bürolardan bakıldığı zaman anlaşılacak şeyler. Ben bunlara şahit oldum yani. Ve benim vicdanım var. Bir tane babayla konuştum. Kendisi Şamlı. 7 gün işkence yapmışlar. Bana dedi ki hiçbir şey dedi şeyime gitmedi. Ya biz bu şeyleri biliyoruz. Baas yönetimini biliyoruz. Ama dedi bir şey çok gücüme gitti dedi. Ne dedim? Bana dediler ki dedi istihbarat başkanı. Senin çocukların var mı? Evet var demiş. Kaç yaşlarında? Birisi 5 yaşında, biri 7 yaşında 2 tane kızım var. Bir daha gösterilere katılırsan o 5 yaşındaki ve 7 yaşındaki kızını getireceğim, gözünün önünde tecavüz edeceğim. Bir babaya dedi söylenilecek en ağır şeyi söyledi ve bu hafta dedi tekrar ben dedi çocuklarım için çıkacağım. Şu an yani dünyadaki bu kadar vahşi bir yönetim olamaz. Bir mazlum halkı oraya sıkıştırmışlar ve işte Hüsnü Mahalli gibi propaganda, dışarıda da çok iyi bir propaganda çalışması yapıyorlar gerçekten. Bu halkın sesinin kısılmasını, bu halkın neler olup bittiğinin anlaşılmamasını istiyorlar. Ya çok yani kalp inanın yani orada kalsanız 2 gün şu yaşananları görseniz yani dersiniz ki